şu konuyu da açıklık getir. Çok yorucu bir şey bilirim gençliğimden. Bir dönem olur ki yanında gördüğün herkesle yakıştırılırsın. Herkesle bir sevgili ilan edilirsin. Sussan dert, konuşsan Konuşsan dert. dert. Sussan haber Evet. devam eder. Konuşmasan üstüne eklerler. Ben artık şey yapıyorum böyle. Benle ilgili bir magazinde biri varsa diyorum ki bugünü pas geçelim. İkinci gün hadi bugünü de pas geçelim. Üçüncü gün yani artık dördüncü günde olursa bir cevap vermek lazım galiba. Çünkü konuşmadıkça üstüne ekleniyor. Evet. Bak sustu ki doğru ki bilmem ne gibi böyle üst perdeden yorumcular Ah. var ekranlarda. En sonunda şey yapıyorum böyle dayanamayıp ya bir dakika arkadaşım küllüm yalansın dediğim ve nefesimin kesildiği yerler oluyor. Şimdi seni de biraz zorluyorlar. Evet. Ne olur bitir şu zorlamaları. Aslında ben çok bitirdim ama Ne hala yaptın? zorluyorlar. Evet. Yok dedim aslında çok ama Hiç. senin de dediğin gibi galiba hani bu yok da desen var da desen birileri kafasında bir şey kurmak ve inanmak istiyorsa herhalde ona bir anlam oturtuyor. Neden Buluyor. yani? Bilmem yakıştırılıyor. Bir de bizim dizide söylüyorum da hep bunu kastın uyumuyla da ilgili belki. Olabilir. Her couple birbirine yakıştırılıyor ya da birileriyle o kadar çok haber yapıldı ki bu işte. Çok alakasız yani hani bu arada hiç olmayacak da olabilirler de falan. Ondan kaynaklı gibi Çok geliyor. zor. Aslında yok böyle bir şey olsa da hani söylerim bunda da bir sakınca da görmem Şimdi bu onu diyeceğim. arada. Şimdi sen birine aşık olsan, sevgili Bunu niye olsan eline saklayayım? tutup Dünyanın en güzel şeyi çıkmayacağım mı? yani hani aşık oldum ve çok mutluyum derim bu arada Evet. açık yüreklilikle Hah, yani. Hani hiç böyle bir mesela. şeyim de yok. O yüzden ey seyircilerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz. Evet. Biliyorum çok seviyorsunuz Burcu'yu. Lütfen onun ağzından çıkanın doğru olduğunu unutmayın. Gayet delikanlı bir genç kızımız yani. Hiç öyle saklayayım, gizleyeyim. Karadenizliyim, Koç burcuyum. Olsa söylerim arkadaşlar. Bak Koç burcuysa kesin söyler. Değil Benden mi? biliyor olmanız lazım 30 yıldır. Evet. Ben de hiç saklayamam. Değil mi? Ne gerek var bir de saklayacağım yani. Evet yani eminsem bu arada tabii Evet. ki. O belki emin olma sürecinde insan O belki bir ayrı. saklama ihtiyacı hissediyor ama eminim her şey okey dediğim bir yerde de yani çok gereksiz geliyor bana. O Ay, çünkü bir evet. efor. Evet. Saklanarak bir şey yaşamak çok ciddi bir efor Bir de yani. niye saklayalım yani? Niye saklayayım? Bekarız, güzeliz, Evet, genciz. evet. Senin için söylüyorum. Biz ekini kullandığıma bakmayın. Estağfurullah. Sen Ama de çok olur güzel yani. ve çok Teşekkür gençsin. Yani sayılır Hiç ama saklamayız biz öyle şeyleri saklamayız. bence. Koç burcu saklamaz diye Evet. yırtıyorum meseleden. Burcucuğum çok mutlu bir çocukluk. Bir o kadar da başarılı bir çocukluk aslında. Bakıyorum okulda gayet iyisin. Ama sonra ne oldu? Üniversitede diyorsun ki o kadar da şey olmadım. Çalışkan bir öğrenci olmadım üniversitede. Halbuki ben öyle görmüyorum. Yani gene çalışkansın. Hı hı. Gene oyunculuğa takmışsın, gitmişsin, eğitimini almışsın. Her yerde anlattıklarını hiç dinlemek Hı istemem. hı. İnsanın Buraları burasına konuşmadım geliyor. zaten Ama lütfen galiba hiç. konuşmadığın kısmını senden dinlemek isterim. Üniversitede aslında çalışkan değildim değil ama ben biraz böyle takıntılı bir gençtim. Yani kendi doğru bildiğim şeylere belki gereksiz derecede fazla takılıp onun peşinden gidiyordum. güzel. Biraz inatçıydım. Koç burcu. Evet, onunla Dediğim dedik. alakalı evet inanmadığım yerlerde böyle çok sadece bir sistem bana bunu dayatıyor diye hani orada olmak istemediğim bir şeyin içerisinde belki hani kendimi göremediğimde bir tık kaçan bir tarafım vardı. Şimdi biraz daha bununla yüzleşen bir yerde durmaya çalışıyorum mesela daha zorluyorum. Orada da öğreneceğimiz başka şeyler var diye. Ama o dönem mesela biraz kaçıyordum. Aslında tembel bir öğrenci değildim. Hiçbir zaman değildim ben. Yok. Üniversitede Çok sadece arayış dönemindeydim evet ben yani çok fazla. zaten bence üniversite arayış zamanı olmalı. Yani Bence de öyle bu arada. evet yani lise bitiyor. Sen şimdi orada bir süre kendini bulmalısın. Evet. Ben gerçekten ne istiyorum, ne yapabiliyorum, ne yapamıyorum. Evet neyin peşinden gitmeliyim. Halbuki orada çoktan bir bölüme girmiş oluyorsun. Ve Evet. o bölümün ikinci yılında diyorsun ki ya ben hiç buraya ait değilim. Olan o 2 seneye oluyor. Dolayısıyla aslında çok doğru bir içgüdü bu. Ne oldu peki sonra tam olarak? Sen nereyi kazandın ve ne oldu ve nasıl ilerledi hikaye? Ya ben önce bir işletme bölümüne gittim. Sonra bunu yapamayacağım dedim zaten. Ondan sonra tiyatro eğitimleri almaya başladım bir kursta. Sonrasında konservatuvara girdim. Aslında Mesela? oyunculuk ve şanla alakalı okul öncesi bir süre eğitimlerim oldu kurslarda. Sonrasında konservatuvara girdim. Girdikten sonra da zaten çalışmaya da devam ettim ben. Biraz o ikisini bir arada idare etmeye de çalışmak aslında biraz belki zorladı beni. Tabii konservatuvarda başlamışsın Kapalı Çarşı Evet, dizisinde evet, oynamaya. evet. Oralarda başladım. İşte hem okula gidip hem çalışmaya çalışıyordum falan gibi. Artı bir de
şuraya çok katılıyorum. Hani o tam yaşlar kendini bulmak istediğin ve aradığın aslında hani hayata dair bir sürü cevabı aradığın yaşlar ve normalde bence o dönemler kişinin o yolunu tamamlaması gereken dönemler ama biz tabii sistem içerisinde bir takım kalıpların içerisinde tutulmak durumunda kalıyoruz. Okulsa okul, eğitimse kurssa, dershaneler falan filan hepsi benim hayatımdan da geçti yani teker teker. Yine ben içgüdümün peşinden gittim aslında. Sezgilerimin peşinden gittim. Bir şey bilip bir öncü hayatımda birine öykünüp de yürüdüğüm bir yol da değildi. Arıyordum aslında, hep arıyordum. İşte güzel. önce müzikle ilgilendim. Çünkü sanatla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Üretmek ve yaratımla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Çünkü kafam öyle çalışıyor ve bir şeye konsantre yani olabildiğimde iyi şeyler çıkartabiliyorum. Ama ilgilenmediğim bir şeyle konsantre olmakta çok zorluk çeken de biriyim. Şahane şeyler oldu. Her oyuncunun bir zamanı vardır diyorsun. Hı hı. Terslikler, saçmalıklar, son dakika golleri, mobbingler yaşamadım dersem yalan olur. Üzerine de pandemi. Şimdi o enerjinin değiştiğini, daha rahat aktığını hissediyorum diyorsun. Çok kıymetli isimlerle çalışıp eğitimini Çok tamamlamışsın, şükür evet. tiyatro yapmışsın. Şimdi o viraj dönüldü. Hı hı. Herkes sana bayılıyor. Performansın üzerinden kötülük yapan karaktere rağmen çok seviliyorsun. Bu şahane. Çok şükür. Bundan sonrasında neler olacak? Çok şükür. Bundan sonrasında ben üstüne koymaya hep devam edeceğim galiba. Ben çünkü bir sınırlarımı zorlamayı da seviyorum. Rahat ettiğim yerde ben hemen sıkılmaya başlarım. Üstüne ne koyabilirim ve nasıl zorlanırım? Çünkü o zorladığım yerde ben gelişiyorum, öğreniyorum ve gerçekten orada yaratım ve üretim tarafım benim aktive oluyor çok fazla. O yüzden ben herhalde yine hep oradan devam edeceğim. Hep öğrenmeye devam etmek isterim çünkü hayatta işimle ilgili de, kendimle ilgili de, hayatla ilgili de. Sonuna kadar, ölene kadar öğrenmeye ve yolda olmaya devam etmek istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yaparım. Peki Evet. müzik. Müzik benim hep böyle hani oyunculukla bir ona bir ona bir ona bir ona gidip geldiğim bir şey yani. O da benim bir terapi alanım. Müzik bana çok iyi geliyor. Şarkı söylemek çok iyi geliyor. Müzik Yeşilçam dinlemek müziği çok iyi söylüyormuşsun. En çok geliyor. hangisini seviyorsun? Ben Neşe Karaböcek, Emel Sayın, Bir tane işte söyle ne hepsini çok olur. seviyorum Aklına ne yani. geliyor? Sesi çok güzel. Ben bayılırım güzel sese. Olmaz böyle şey, yoksa rüya mı? Tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı. Ben bu dertten ölürsem söyle küçük bey, hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz böyle şey. Ben bunları biraz böyle illa taklit yaparak söylüyorum. Bu çocukluktan gelen bir şey yani tamamen. Senin kesin albüm yapman lazım. Sesi çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Gülmek çok yakışıyor. Şarkı söylerken de gülümsüyorsun. Evet ya ben sürekli Bir de sabahları da gülerek uyanıyormuşsun. Evet çünkü yani bu gülmenin ben şeyine inanıyorum ya büyüsüne ve sihrine inanıyorum. Bir dönem böyle sabahları çok keyifsiz uyanırdım. Sonra biraz böyle bu aslında enerjimizin o iç kaynağının biraz dışarıdan da beslediğimiz şeylerle şekillenebildiğini, biraz doğru orantılı çalıştığını falan araştırıp öğrendikten sonra dedim bunu böyle kodlamayayım ben hiç zihnime. Ben sabahları çok güzel uyanıyorum diyerek böyle bir an bir kırılmayla hayata böyle gülümseyerek ve mutlu işte suyumu içip kahvemi içip oh be çok şükür bugün de kalktım. Bugün de her şey yolunda. Ne güzel mis gibi falan diye böyle olumlamalarla güne başlamaya başladığım bir tarih var. Bayağı da oluyor bu arada bu. 6-7 senesi falan var. Odur budur ben böyle bir güzel uyanmaya çalışırım hep. Öyle geçer gün çünkü. Oh. Tabii ki ekstrem durumlar oluyor insanız hayat ama Tabii ki. genelde ona çabalıyorum yani. Ya zaten çaba. Evet, Hayat çaba. çabayı seviyor. Evet. Ve sen evet ben mutlu uyanıyorum dediğin an dediğin gibi bilinç buna inanıyor, Evet. beden buna inanıyor. Zaten seni mutlu uyandırıyor. Bir de bunu mesela alışkanlık haline getirince şey oluyor değil mi? Bir süre sonra gerçekten çok kısa sürüyor. Ya evet. O çok büyük şeyler yoksa tabii ki Allah göstermesin ama Evet, hani tabii ki. hayati, dünyevi, dünyasal şeylerden bahsediyorum. Çok büyük bir şey yoksa böyle şey oluyor, kısa sürüyor. Üzüntün Evet. kısa sürüyor, sinirim. Ben bazen mesela eskiden çok sinirlendiğim şeylere şimdi mesela şey oluyorum böyle. Tam sinirleneceğim bir gülme geliyor. Hani böyle sinir bozukluğuyla da değil gerçekten böyle kendi sinirlenmeme gülüyorken buluyorum kendimi falan hani. Çok iyi. Yani oraya geçiyorsun bir noktadan sonra. Bu güzel. Evet. Bulmuşsun. Cebinde ilginç bir bilgi var.
Onu alacağım, sonra da deftere yazman Hı. için uzatacağım defterimi. Bilgiyi ve mi kalemi. deftere Yok, yazayım? bilgiyi bana söyle, Ha, bugüne tamam. dair deftere yazacaksın. Ama Tamam. önce bilgiyi rica ediyorum. Bilgi kahve telvesinden peeling çok yapardım. Ve Gerçekten. bayağı da güzel parlatıyor ve çok güzel gözenek sıkılaştırıyor. Tavsiye ederim. Güzel Kahve, fikirmiş. şekersiz içtiğimiz Türk kahvesinin telvesini böyle yüzümüze sürüyoruz. Bir 15-20 dakika falan bekletiyoruz. Minik masajla falan. Minik böyle elimizde böyle Hı. hafif sürüp bekletiyoruz 15-20 dakika böyle. Görüntü çok hoş değil ama olsun. Sonuç bayağı güzel oluyor. Sonuç çok hoş. Evet. Seni tanıdığıma çok sevindim. Ben de çok sevindim. Deftere bugüne dair bir şeyler yazmanı rica edeceğim. Telefonumu almayı unutmuşum. Tamam. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Fotoğrafımızı çekeceğim. Hı hı. Sevgili Burcu, zaten siz bayılıyordunuz. Ben de birebir tanışıp sizler gibi onu çok sevdim gerçekten. Takip edeceğimiz gencecik, şahane bir oyuncu. Bugün böyle güzellikler bırakarak ardımızda.